Merhabalar, bugün sizlerle görmüş olduğunuz bu çantayı yapacağım. Çantamın yapımı oldukça kolay ve çok zevkli gerçekten. 5 motiften oluşuyor çantam. Bu şekilde bir tane uzun çapraz kullanıma uygun olsun diye bir sapım var. 2 tane de bu şekilde elde tutmak için bir sapım var. Çantam için 200-250 gram kağıt ip yeterli olacaktır. Şu şekilde çantamın ölçülerini de vereyim sizlere. Boyu 26 santim. Enini şuradan ölçüyorum. Eni de 23 santim oldu. Daha büyük isterseniz ya da daha küçük isterseniz bunu motiflerden, motif sırasına göre ayarlayabilirsiniz. Çantam için 3 milim 5 numara tığ kullanıyorum. Hadi o zaman çantamın yapımına geçelim. Çantam için bu şekilde iki renk tercih ediyorum. Birisi el boyama kağıt ip, diğeri de beyaz kağıt ip kullanıyorum. Siz tek renk de yapabilirsiniz. Çantam bu şekilde altıgen ve kare motiften oluşuyor. Altıgen motifimden 3 adet yapıyorum. 2 tanesini beyaz, bir tanesini bu şekilde ekose rengi yapacağım. İki tane de kare motiften oluşuyor. İkisini de aynı şekilde ekose renk yapacağım. Ölçülerimi de vereyim sizlere motiflerimin. 18 santim. 18 santim. Bu şekilde kare motifimde 10 santime 10 santim oldu. Böylece başlayabiliriz artık. Büyük motifimle beyaz ipimle başlayacağım öncelikle. İpimi bu şekilde parmağıma dolayarak bir tane sihirli halka oluşturuyorum. Tığımı batırıyorum. İpimi içerisinden çekiyorum. Bir zincir çekiyorum. Hemen aynı noktaya tığımı batırıyorum. Bir tane sık iğne oluşturuyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Boşluğuma sihirli halkamın içinde bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı yere bir ikili trabzan daha yapıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Sihirli halkamın içerisine bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Sihirli halkamın içerisine bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Sihirli halkamın içerisine bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Sihirli halkamın içerisine bir ikili trabzan daha yapıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. İpimi biraz noktada çekeceğim. Şuradan. İpimi üzerine doluyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum sihirli halkama. İpimi üzerine doluyorum. Aynı noktaya bir ikili trabzan daha yapıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. 2 3 4 oldu. İpimi üzerine doluyorum. Sihirli halkamın içerisine bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. İkinci ikili trabzanımı yapıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Burada iyice sıkıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Sihirli halkamın içerisine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Burada bir tane sık iğne yapmıştık. 3 tane zincir çekmiştik. İlk zincirimi sihirli halkamdan sonraki ilk zincirimin bu şekilde ortasına tığım batırıyorum ve kaydırmayla bağlıyorum. Burada ipimi biraz uzatıyorum. Boşluğuma, iki zincirimin olduğu boşluğa tığım batırıyorum. İpimi içerisinden çekiyorum. Arkadaki sihirli halkamdan kalan ipi de burada yürüteceğim. Burada bir tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı boşluğa bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Buradaki ilk trabzanımın şuraya, ilk trabzanımın tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Burada hemen yanındaki trabzanımın tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doladım. Boşluğa geldim artık. Boşluğuma tığımı batırıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum.
Bir, iki zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı boşluğa bir tane daha ikili trabzan yaptım. Boşluğuma bir tane ikili trabzan, iki zincir, bir ikili trabzan yaptım. İpimi üzerine doladım. Trabzanımın üzerine, tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yandaki trabzanıma bir tane ikili trabzan yapıyorum. Boşluğuma geldim. İpimi üzerine doluyorum. Boşluğuma tığım batırıyorum. Bu şekilde bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir, iki zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Burada boşluğuma batıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Trabzanımın tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Buradaki yine trabzanımın tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Boşluğuma geldim. Boşluğuma batıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir, iki zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı boşluğun içerisine bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doladım. Trabzanlarımın olduğu yere geldim. Burada bir tane ikili trabzan yaptım. Bir yandaki trabzanın tepesine geçtim. Bunun tepesine de bir tane ikili trabzan yaptım. İpimi üzerine doluyorum. Boşluğuma geldim. Burada bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir, iki zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Buradaki boşluğuma bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Trabzanın olduğu yere geldim. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Trabzanımın tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Boşluğumda bir ikili trabzan, iki zincir, bir ikili trabzan oluyor. Trabzanların tepesine de birer tane trabzan batıyorum. İki tane trabzan oluşturuyorum burada. İpimi üzerine doladım. Boşluğuma geldim. Burada bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir, iki zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yine boşluğumu batıyorum. Buraya bir ikili trabzan daha yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Burada trabzanımın tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Trabzanlarımın ikincisine geldim. İpimi üzerine doluyorum. Burada boşluğuma iki tane trabzan, iki zincir yapmıştım. Burada son noktamda şuradaki boşluğuma bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle. Burada bir tane sık iğne yapmıştık. 3 zincir çekmiştik. İlk zincirimin tepesine şöyle ortadan batıyorum. İpimi kaydırıyorum. Şimdi biraz uzatıyorum. Buradaki boşluğuma tığım batırıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. 1, 2 ve 3 zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı boşluğa bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde oldu. İpimi üzerine doluyorum. Burada ilk trabzanımın tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doladım. İkinci ikili trabzanın üzerine ikinci ikili trabzanımı yaptım. İpimi üzerine doladım. Üçüncü ikili trabzanımın tepesine bir tane ikili trabzan yaptım. İpimi üzerine doladım. Burada artık alttaki boşlukta yaptığımız ilk trabzanın üzerine geldik. İki tane zincir çekmeden önceki yaptığımız trabzanın üzerine buraya da bir tane ikili trabzan yapıyorum. Boşluğuma geldim. İpimi üzerine doladım. Boşluğun içerisine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir, iki zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Buradaki boşluğuma bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Hemen yanındaki ilk trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde her bir trabzanın üzerine birer tane trabzan yapıyorum. Boşluklarıma bir trabzan, iki zincir, bir trabzan yapıyorum. Aradaki trabzanlarım, yani boşlukların dışındaki trabzanlarımın sayısı
1, 2, 3, 4 tane olacak bu sırada. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyerek geliyorum. Sıra sonunda tekrar buluşalım. Sıra sonuna geldim. Burada boşluğumdaki trabzandan sonra 1, 2, 3 tane ikili trabzan yaptım. İpimi üzerine doladım. Burada köşede 4. trabzanımı yapmam gerekiyor. Buraya battım ve bir tane ikili trabzan yaptım. Burada sık iğne yapmıştık başta. Sık iğneden sonraki ilk zincirime, sık iğneden sonra da 3 tane zincir yapmıştık. İlk zincirime tığımı bu şekilde ortasından batırıyorum. Tığımı çekiyorum ve bir kaydırma yapıyorum. İpimi biraz uzun tutuyorum. Burada boşluğuma batıyorum. Boşluğumun olduğu noktaya bir tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı boşluğuma bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Burada ilk gelen trabzanımın tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki trabzanıma geçiyorum. Buraya bir ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki trabzanımın tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki trabzanımın tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki trabzanımın tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki trabzanımın tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Boşluğuma geldim. Boşluğuma gelene kadar şurada boşlukta ilk yaptığım trabzandan sonra, boşluğuma yaptığım trabzandan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ikili trabzanım oluşmuş oldu. İpimi üzerine doladım. Burada boşluğuma tığımı batırdım. Bir tane ikili trabzan yaptım. 1, 2 zincir çektim. İpimi üzerine doladım. Aynı boşluğa bir ikili trabzan daha yaptım. Burada 6 tane ikili trabzanım var. 6 tane ikili trabzanımın tepesine birer tane ikili trabzan batacağım. Boşluğuma geleceğim. Burada bir ikili trabzan, 2 zincir, bir ikili trabzan yapacağım. Bu şekilde sıramı tamamlayarak sıra sonuna kadar geleceğim. Evet, sıra sonuma geldim. Buradan köşemdeki boşluğumdaki trabzanla birlikte 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ikili trabzanım oldu. Bu 7. buradaki boşluktaki ilk yaptığım zincir, sık iğneli zincir. Bu 7. ipimi üzerine doluyorum ve bu boşluğuma da 8. ikili trabzanımı yapıyorum. Burada sık iğne yapmıştık. İlk zincirimin tepesine tığımı batırıyorum ve bir kaydırma yapıyorum. İpimi biraz uzun tutuyorum. Buradaki boşluğuma bir tane sık iğne yapıyorum. 1, 2 ve 3 zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Boşluğuma bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Burada ilk trabzanımın tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki trabzanımın tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yanına geçiyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. Yanına geçiyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Burada yanındaki trabzanımın tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Buradan trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki trabzanımın tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Burada trabzanımın tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Boşluğuma geldim. Burada bir tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. Bu sıramda da buradaki boşluğumdaki ilk trabzanla birlikte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 tane ikili trabzanım oluyor. Burada 2 zincir çekiyorum. Boşluğuma bir tane ikili trabzan yapıyorum. Ve tekrar trabzanlarımın tepesine birer tane trabzan yaparak devam ediyorum. Sıralarımı bu şekilde devam ettiriyorum. Böyle ortadaki çiçeğimle birlikte 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 sıra bu şekilde devam ediyorum. 7. sıranın sonunda bu zincirimden sonraki trabzanla birlikte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane ikili trabzan elde edene kadar devam ediyorum. Siz bu parçayı daha büyük yapacaksanız bu şekilde aynı şekilde devam edeceksiniz. Yani boşluklara bir trabzan, bir zincir, bir trabzan yapacaksınız. Trabzanların tepesine trabzanları batacaksınız. Bu şekilde istediğiniz uzunluğa kadar devam edebilirsiniz. Mantığımız bu şekilde. Bu parçadan 3 tane oluşturalım ve gelelim.
kare motifimize geçelim artık. Evet, 7. sıramın sonuna geldim. Bu şekilde çukurlaşmalar oluşmuş olabilir. Ütülediğimiz zaman düzelecek, elimizin sıkılığıyla alakalı. Benim elimde çok sıkı olduğu için maalesef bu şekilde sonuçlar alabiliyorum. 7. sıramın sonunda burada zincirimden sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 tane ikili trabzanımı oluşturdum. Buradaki sık iğnemle birlikte, yani sık iğnem ve zincir yapmıştık. Burada bunu da trabzan sayıyorduk. Burasıyla birlikte 14 tane ikili trabzanım olmuş oldu. Sık iğnemin tepesine değil, ben biraz uzun bırakıyorum burada. Sık iğnemin tepesine değil, burada ilk zincirimin tepesine şuradan arkadan tığımı geçiriyorum. Buradaki ipimi alıyorum. Arka kısma bu şekilde çekiyorum. Bir tane zincir yapıyorum. Bir zincir daha yapıyorum. İyice sıkılama ipimi. Burada artık ipimi kesiyorum. Bunu bu şekilde artık arkada gizleyeceğiz. Buradaki ipimizi, motifimiz, büyük motifimiz de tamamlanmış oldu. Bu parçadan 3 tane hazırlayıp gelelim. Evet, kare motifim için böyle el boyaması bir kağıt ip kullandım ben. İpime öncelikle sihirli halka yapıyorum. Tığımı sihirli halkamın içerisinden geçiriyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bu ipin biraz sert ve kalın, örmesi biraz zor. Burada hemen sihirli halkamın içerisine bir tane sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı halkamın içerisine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir, iki zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Sihirli halkamın içerisine bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Sihirli halkamın içerisine bir ikili trabzan daha yapıyorum. Bir, iki zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Sihirli halkamın içerisine bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Sihirli halkamın içerisine ikinci ikili trabzanımı da yapıyorum. İpimi bu noktada biraz çekeceğim. Çok sert bir ip olduğu için biraz zor çekiliyor maalesef. Böyle. Bir, iki zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Burada sihirli halkamın içerisine bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Sihirli halkamın içerisine bir ikili trabzan daha yapıyorum. Bir, iki zincir çekiyorum. Burada ilk yaptığım, burada bir sık iğne yapmıştım. Bir zincir çekmiştim. Zincirimin tepesine değil, hemen trabzanımın tepesine, burada şurada zincirimden sonra trabzanım var. Trabzanımın tepesine tığımı batırıyorum. İpimi içerisinden çekiyorum. Bu şekilde tekrar göstereyim. Şurada sık iğnemi yaptım. Bir zincir çektim. Trabzanımın tepesine tığımı batırıyorum. Bu noktada içinden yürüteceğim altta sihirli halkamın ipini. Kaydırmamı yapıyorum. Hemen burada yandaki zincirimin tepesine batıyorum. Bir kaydırma da buraya yapıyorum. Böyle. Tekrar göstereyim. Burada kaydırmamı yaptım. Şurada hemen yanında zincirim var. Zincirimin tepesine batıyorum ve burada kaydırmamı yapıyorum. İpimi biraz uzun bırakıyorum. Boşluğuma bir tane sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı boşluğumun içerisine bir ikili trabzan yapıyorum. Bir, iki zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı boşluğumun içerisine, şurada iki tane zincir çektiğimiz boşluğumun içerisine
Bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı boşluğun içerisine bir tane ikili trabzan daha yapıyorum. İpimi artık bu noktada bırakacağım. İpimi üzerine doladım. Burada 2 tane ikili trabzan yapmıştık. İlk trabzanımın tepesine tığım batırıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yandaki ikinci ikili trabzanımın tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Burada boşluğuma geldim. Zincirimin olduğu yere boşluğuma tığımı batırıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı boşluğumun içerisine tığımı batırıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı boşluğumun içerisine bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı boşluğumun içerisine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Burada boşluklarıma 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, 2 tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Trabzanımın tepesine batıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine batıyorum. Yanındaki trabzanımın tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yandaki boşluğuma geçtim. Buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı boşluğumun içerisine bir ikili trabzan daha yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Burada boşluğumda 2 zincirimden sonra 2, 4, 6 tane buradaki boşluğumla birlikte 6 tane ikili trabzanım oluşmuş oluyor. 2 tane zincir çektikten sonra boşluğuma tekrar batıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı boşluğa bir ikili trabzan daha yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Boşluktan sonra 2 tane ikili trabzanım oldu. Pardon, zincirden sonra 2 tane ikili trabzanım oldu. Hemen yanındaki trabzanımın trabzanımın tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. 3 trabzanım oldu. İpimi üzerine doluyorum. İkinci trabzanımın tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. 4 oldu. İpimi üzerine doluyorum. Boşluğuma geldim. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. 5 oldu. İpimi üzerine doluyorum. Aynı boşluğumun içerisine bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. 6 tane ikili trabzanım oldu. 2 zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı boşluğumun içerisine bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı boşluğumun içerisine bir ikili trabzan daha yapıyorum. Zincirimden sonra 2 tane ikili trabzanım oldu. İpimi üzerine doluyorum. Burada ilk trabzanımın tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. 3. ikili trabzanım oldu. Burada diğer taraftaki buradaki zincirime başlarken 2 tane ikili trabzan olarak saymıştım. Şuradaki sık iğnemle zincirimi de ikili trabzan olarak sayıyorum. 2 tane ikili trabzanım var. Burada da 3 tane yapmıştım. 5 oldu. İpimi üzerine doladım. Burada son boşluğuma kaydırma yaptığım yere tığım batırıyorum. İpimi çekiyorum ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. Üst sıraya geçerken burada bir tane sık iğne yapmıştık. Bir tane zincir çekmiştik ve bir de trabzanımız vardı. Trabzanımızın tepesine tığımızı batırıyoruz. Şu şekilde ipimizi çekiyoruz ve bir kaydırma yapıyoruz. Bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Hemen yanındaki ilk zincirime tığımı böyle ortadan batırıyorum ve bir kaydırma yapıyorum. İpimi biraz uzun bırakıyorum. Boşluğuma tığımı batırıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum ve bir zincir çekiyorum. Bu benim üst sıramdaki ilk trabzanım oldu. İpimi üzerine doladım. Bir tane ikili trabzan yapıyorum aynı boşluğa. 2 zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Burada aynı boşluğumun içerisine
Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Zincirimden sonra ilk ikili trabzanım oldu. İpimi üzerine doladım. Aynı boşluğumun içerisine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Zincirimden sonra 2 tane ikili trabzanım oldu. Yandaki trabzanımın tepesine geçiyorum. Bir trabzan yapıyorum. Zincirimden sonra 3 oldu. Yanındakine batıyorum. 4 oldu. Yanındaki trabzanıma batıyorum. 5 oldu. Yanındaki trabzanıma batıyorum. 6 oldu. Yanındaki trabzanıma batıyorum. 7 oldu. Yanındaki trabzanıma batıyorum. 8 oldu. Ve ipimi üzerine doluyorum. Burada boşluğuma geldim. Boşluğuma 9. ikili trabzanımı yapıyorum. Bu köşemdeki ipimi üzerine doladım. Burada aynı noktaya tekrar batıyorum ve 10. ikili trabzanımı yapıyorum. Zincirden sonra 10 tane ikili trabzan yapmış olduk burada. 2 zincir çekiyoruz. İpimi üzerinde doluyorum. Aynı boşluğa bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı boşluğa ikinci ikili trabzanımı yapıyorum. Zincirden sonra ikinci ikili trabzanım oldu. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki trabzanımın tepesine batıyorum ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki ikili trabzanımın tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındakine bir ikili trabzan yapıyorum. Zincirimden sonra 1, 2, 3, 4, 5 tane ikili trabzanım oldu. İpimi üzerine doladım. 6 oldu. Yandakine battım. 7 oldu. Yandakine battım. 8 oldu. İpimi üzerine doladım. Burada boşluğuma geldim. Boşluğuma 9. ikili trabzanımı yapıyorum köşemdeki. İpimi üzerine doladım. Aynı boşluğa 10. ikili trabzanımı yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı boşluğa bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı boşluğa zincirimden sonraki ikili trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde bu köşemde 10 tane buradaki boşluktaki 2 tane trabzanla birlikte 10 tane trabzan yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Aynı boşluğa 2 tane ikili trabzan yapıyorum ve bu köşeme başlangıç noktama kadar bu şekilde geliyorum. Sıra sonuma geldim. Bu şekilde toparlanmalar olacaktır. Ütülediğimizde düzelecek. Büyük parçamda da aynı şekilde toparlanmalar oluyor. Burada 2 tane zincirimden sonra 2, 4, 6, 7 tane ikili trabzan yaptım ben. 2 tane zincirimden sonra. Burada da bir tane en başta sık iğne yapmıştık. Bir zincir çekmiştik. Onu da trabzan olarak sayıyorduk. Burada 7, bununla birlikte 8 ve diğeriyle birlikte 9 tane ikili trabzanım oldu. İpimi üzerine doladım. Burada kaydırmamın olduğu yere 10. ikili trabzanımı da yapıyorum. Burada bir sık iğne, bir zincir çekmiştik. Zincirime değil, hemen buradaki trabzanımın tepesine tığım batırıyorum ve bir kaydırma yapıyorum. Burada hemen 2 tane zincir çekmiştik. İlk zincirimin tepesine şu şekilde tığımı tepesinden tığımı batırıyorum. Ve buraya da bir kaydırma yapıyorum. İpimi biraz uzun tutuyorum. Burada bir tane sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Bu benim ilk trabzanım olarak sayılıyor. İpimi üzerine doluyorum. Aynı noktaya bir tane ikili trabzan daha yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı boşluğumun içerisine bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı boşluğumun içerisine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Zincirimden sonra ikinci ikili trabzanımı yapıyorum. Zincirimden sonra 2 tane ikili trabzan yaptım. İpimi üzerine doladım. Trabzanın tepesine geldim. Buraya bir trabzan yapıyorum. Zincirimden sonra 3 tane trabzan oluşmuş oldu. İpimi üzerine doladım. Yandaki trabzanın tepesine battım. Bir tane trabzan yaptım. 2, 4, 5 tane ikili trabzanım oldu. Yandakine batıyorum. 6 ikili trabzan. Yandakine batıyorum. 7. Yandakine batıyorum. 8. Yandakine batıyorum. 9. Ve yandakine batıyorum. 10.
yanındakine batıyorum. 11. yanındaki son trabzanın üzerine batıyorum. 12. ikili trabzanımı yaptım. Boşluğuma geldim. Burada ipimi üzerine doladım. 13. ikili trabzanımı yapıyorum. İpimi üzerine doladım. Aynı boşluğa bir tane daha ikili trabzan yapıyorum ve bu tek köşemdeki 14 tane ikili trabzanı tamamlamış oldum. 2 zincir çektim. İpimi üzerine doladım. Aynı boşluğa bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doladım. Aynı boşluğa ikinci ikili trabzanımı yaptım. Zincirimden sonra yine 14 tane ikili trabzanım olacak. Burada zincirimdeki ilk 2 tane trabzanla birlikte 2 zincir çekeceğim. Burada yine 14 tane ikili trabzan oluşturacağım. 2 zincir çekeceğim. Burada yine köşe noktama kadar trabzanlarıma birer tane ikili trabzan batarak sıramı tamamlayacağım. Evet, sıramın sonuna geldim. 4. sıramdayım artık. Burada zincirimden sonra 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane ikili trabzanım oldu. 12.'yi de buraya yapıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu kaydırmamın olduğu kısma. 12 tane ikili trabzanım oldu. Bu tarafta da sık iğnem ve zincirimle birlikte burada 2 tane ikili trabzanım vardı. Bunu da sayıyorum. Bununla birlikte 14 tane olmuş oluyor artık. Burada ipimi biraz uzun bırakıyorum. Burada hemen trabzanımın tepesine sık iğnemi atlıyorum. Zincirimi atlıyorum. Trabzanımın tepesine şuradan tığımı arkadan batırıyorum. İpimi burada arkaya çekiyorum. Ve 1, 2 zincir yapıyorum. Sıkılamak için burada artık ipimi koparıyorum ve kare motifimi de hazırlıyorum. Bu şekilde toplanmalar oldu. Ütülediğimiz zaman bunlar düzelecek. Çantamın bütün parçalarını tamamladım. Bu şekilde ilmek belirleyicilerini de aldım ve geldim. Öncelikle renkli olan alt kısımdaki parçalarımdan başlayacağım. Büyük parçamı bu şekilde katlıyorum. Böyle kenarlar karşılıklı gelecek şekilde. Küçük parçalarımı da şöyle çapraz koyuyorum ve böyle katlıyorum. Burada yan yana geliyor. Burada bir tane ilmek belirleyicisini alıyorum. Buradaki ortadaki 2 tane zincirim vardı köşede. Onun ortasına ilmek belirleyicimi takıyorum ve burada şöyle geliyor. Buradaki köşeye ilk bu taraftaki ilmek belirleyicime, zincirime ilmek belirleyicimi takıyorum. Burada şuradaki zincirime, köşe noktama geldim. Buraya ilk zincirime, sol taraftaki ilk zincirime, bu parçadaki ortadan batıyorum. Burada yine köşedeki ilk zincirime batıyorum. Bu şekilde örgümü çeviriyorum. Diğer tarafına geliyorum. Buraya da diğer köşeme de zincirimin ilk zincirimin olduğu köşeye şu şekilde ilmek belirleyicimi takıyorum. Aynı şekilde bu tarafa da şöyle katlayarak üçgen haline getirerek aynı işlemi uyguluyorum. İlmek belirleyicilerimi taktım bu şekilde. Şimdi çantamı bu şekilde ters çeviriyorum. Tersten yapacağım birleştirmemi. Buradan ilk köşemdeki ilk noktama buradan başlayacağım. Ben bir tane zincir çekiyorum. Aynı renkteki ipimle, aynı tığ numaramı kullanarak, daha ince de kullanabilirsiniz isterseniz. Buradaki ilmek belirleyicimi tersten yaptığım için birleştirmemi çıkarması biraz zor oluyor. Buradan ilk zincirime, işaretleyicimin olduğu zincirime batıyorum. Küçük noktamdan, burada küçük parçamdan, burada karşısındaki zincirime de batıyorum.
Örgümü çeviriyorum, çekiyorum ipimi, pardon. Bir tane sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğneme geçiyorum. Tığım batıyorum. Karşısındaki yanındaki sık iğnemi atlamışım, pardon. Şurada ilk yanındaki sık iğnem, burası zincirli olan yer galiba. O yüzden biraz zor oldu. Bu şekilde batıyorum. Hemen karşısındaki, buradaki karşısındaki sık iğneme tığımı batırıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Noktada ipimi de yürüteyim içerisinde. Hemen yanındaki sık iğneme geçiyorum. Burada tığımı batırıyorum. Karşısındaki sık iğneme tığımı batırıyorum. İpimi çekiyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Buradaki sık iğneme batıyorum. Karşısındaki sık iğneme batıyorum. Böyle ipimi çekiyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Hemen yanındaki sık iğneme batıyorum. Karşısındaki şuradaki sık iğneme batıyorum ve bir ipimi çekerek bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine batıyorum. Karşısındakine batıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum, karşısındakine geçiyorum. Birer tane batarak sık iğne yapıyorum. Köşemdeki sayılar aynı oldu. 14'e 14 oldu. O yüzden bir zorluk çıkmayacaktır birleştirme kısmından. Sayılarınız tamsa eğer. Bu şekilde köşe noktama kadar birleştirmemi yaparak gelelim. Köşe kısmındaki zincirlerimin olduğu yere geldim. 2 tane zincir çekmiştik burada motifimizi yaparken. İlk zincirimin tepesine batıyorum. Karşıdaki zincirimin tepesine batıyorum. İkisini birlikte çekerek bir sık iğne oluşturuyorum. Yanındakine batıyorum. Karşısındakine batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum ve bir sık iğne oluşturuyorum. Yan tarafa geçiyorum. Burada sık iğneme batıyorum. Karşısındaki ilk sık iğneme batıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Buradaki sık iğneme batıyorum. Karşısındaki sık iğneme batıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Buradakine batıyorum. Karşısındakine batıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde köşe noktama kadar örgümü tamamlayarak geliyorum. Evet, köşe noktama kadar geldim. Burada 2 tane zincirim vardı. İlk zincirime batıyorum. Karşısındaki ilk zincirime batıyorum ortasına. Bu şekilde bir tane sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ve ipimi koparıyorum. Sıkıladıktan sonra bu şekilde ipimi aralara gizliyorum. Böyle diğer tarafımda aynı bu taraftaki gibi birleştirmemi yapacağım ve geleceğim. Evet, diğer tarafımın birleştirmesini de yaptım. Hala ters taraftayım. Bu noktada artık beyazlarımı birleştireceğim. Bunları da ters çeviriyorum. Şu şekilde. Bunun öncelikle şu taraftan göstereyim size. Ters şekilde bunun birleştirmesini bir tane burada bir zincirimiz vardı. Buraya işaretleyicimi takıyorum. Burada ikinci zincirime işaretleyicimi takıyorum. Burada yan tarafta bir zincirim kalmıştı. Bir tanesini birleştirmiştim. Burada zincirime takıyorum işaretleyicimi ve karşıdaki zincirime takıyorum. Köşeme geldim. Burada da ikinci zincirime işaretleyicimi taktım. Burada da yine ikinci zincirime işaretleyicimi taktım. Bu köşemde
bu tarafta altta kalan kısımda buraya işaretleyicimi taktım ve buradaki ilk zincirime işaretleyicimi taktım. Burada yan taraftaki yan motifimdeki kalan zincirime işaretleyicimi taktım. Buradaki ikinci zincirime işaretleyicimi taktım. Burada köşede buna ikinci zincirime, altta kalan ikinci zincirime işaretleyicimi taktım ve burada yine bu taraftaki ikinci zincirime işaretleyicimi taktım. Birleştirmemi de bu noktada yine alttaki gibi sık iğnelerle, tersten sık iğnelerle yapıyoruz. Buradan başlıyoruz. Ortada zincirlerimi bu şekilde birleştiriyorum. Bunda sadece bu renk kullanmıyoruz. Beyaz ipimizle birleştirmemizi yapıyoruz. Evet, askım için böyle bir askı kullandım. Bundan 2 tane yapacağım. Ölçüsünü sizlere vereyim. 23 santim askı ölçüm oldu. İpimi 2 kat kullanıyorum burada. Tığımı 4,5 milim 7,5 numara tığ kullanıyorum. D yapımıza geçelim. Askım için ipimi 2 kat yaptım. Bir tane zincir çektim bu şekilde başlangıcım için. 1, bu zincirimi en başta çektiğimi saymıyorum. 1, 2 ve 3 tane zincir çekiyorum buradan. İpimi biraz uzun bırakıyorum. İkinci zincirimin ortasına tığımı batırıyorum ve ipimi çekiyorum. Tığımda 2 tane ilmeğim oldu. Üçüncü zincirimin ortasına batıyorum ve ipimi çekiyorum. 3 tane ilmeğim oldu. İpimi tutuyorum. İkisini birlikte çekiyorum. Önce daha sonra tutuyorum ve ikisini birlikte çekiyorum. Askımı çeviriyorum. Burada kenardaki, şuradaki, şöyle tuttuğumuzda şurası, çevirdiğimde şuraya tığımı batırıyorum. İpimi çekiyorum ve bir tane sık iğne yapıyorum. Örgümü yine çeviriyorum. Burada kenardaki 2 tane var bu sıramda. Kenardaki 2 ilmeğime tığımı şu şekilde yukarıdan aşağıya doğru batırıyorum ve ipimi çekiyorum. Bu şekilde sık iğnemi yapıyorum. Örgümü çeviriyorum. Burada yine köşede 2 tane 2 kat olmuş ipim var. Buna batırıyorum. İpimi çekiyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Örgümü çeviriyorum. Burada yine şuradaki köşe noktama, şurada buna batırıyorum. İpimi çekiyorum. Bir tane sık iğne oluşturuyorum. Buradaki kısma batacağım. Örgümü çeviriyorum ve tığımı batıyorum. 2 kat ipim var. Buradan ipimi çekiyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Şurada köşemde kalmış oldu. Bir önceki sıramdan kalmış oldu bu da. Yani şöyle, şurası aslında. Şuraya tığımı batırıyorum. İpimi çekiyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Burada örgümü çeviriyorum. Şuradaki yere batıyorum. İpimi çekiyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Örgümü çeviriyorum. Buradaki köşemde şuradaki noktama tığımı batırıyorum. İpimi çekiyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Örgümü çevirdim. Şurası şuraya gelmiş oldu. Örgümü çevirdim. Buradaki noktama batıyorum. İpimi çekiyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Örgümü çeviriyorum. Burada bu kısma batıyorum. İpimi çekiyorum ve hepsini birlikte alarak bir sık iğne oluşturuyorum. Örgümü çeviriyorum. Buradaki noktama tığımı batırıyorum. İpimi çekiyorum ve hepsini birlikte çekerek bir sık iğne oluşturuyorum. Şurada kalan kısmım olacak. Örgümü çeviriyorum. Burada tığımı batıyorum. İpimi çekiyorum ve bir
sık iğne yapıyorum. Burada kalan kısmımı ön tarafıma alacağım. Tığımı batıyorum. İpimi çekiyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde yeterli uzunluğa gelene kadar askımızı devam ettiriyoruz. Askımı 23 santim uzunluğunda yaptım. Benim için yeterli oldu. Daha uzun bir askı isterseniz ya da daha kısa bir askı isterseniz siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde en son sık iğnemi de yaptım. Böyle dönmeler oluşabilir. Benim elim çok sıkı olduğu için dönmelerim oluşuyor. O yüzden en son bir buharlı bir ütüyle üzerinden geçiyorum. Bu şekilde en son sık iğnemi yaptıktan sonra örgümü yine çeviriyorum. Buradaki noktama yine tığımı batırıyorum, ipimi çekiyorum. Bu sefer buradan da çekiyorum ve bir kaydırma yapıyorum. Buradan ipimi kesiyorum. Ve şu şekilde ipimi aralara gizleyerek sıkılıyorum. Askımı bu şekilde tamamlamış oldum. Sıkılama işlemimi yaptıktan sonra kolaylıklar diliyorum. Evet, ben parçalarımın birleştirmesini tamamladım. Askılarımı diktim. Bu şekilde bir tane çıt çıt diktim. Mıknatıslı bir çıt çıt. Çantamın kendisi çapraz askıya biraz daha elverişli, çapraz kullanımı. O yüzden bir tane de çapraz askı yapacağım. Askımızın yapımına geçelim. Çapraz askım için yine 3 milim tığ kullanıyorum. Renkli ipimi kullanıyorum. Öncelikle 170 tane zincir çekiyorum. Bu şekilde ipimi biraz gevşek bırakıyorum. Burada zincirimi bu şekilde çeviriyorum. Buradaki ilk zincirimin arkasına değil, ikinci zincirimin arkasına şuraya tığımı batıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Yine yanındakinin arkasına bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki zincirime geçiyorum. Arka tarafına yine bir sık iğne yapıyorum. Yine yanındakinin arka kanadına bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Arka kanadına bir sık iğne yapıyorum. Yanındakinin arka kanadına bu şekilde batıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Yanındakinin arka kanadına bir sık iğne yapıyorum. Arka kanadıma yine sık iğnemi yapıyorum. Arka kanadıma bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her bir zincirin arka kanadına birer tane sık iğne yaparak sıra sonuna kadar geliyorum. Sık iğnelerimi tamamladım. Sıra sonuma geldim. Son zincirimin yine arka kanadına da tığımı batırıyorum ve bir tane sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi iyice sıkılıyorum ve bu noktada renk ipimi koparıyorum. Beyaz ipime geçeceğim. Öncelikle bir tane zincir çekiyorum. Bu şekilde. Bu kopardığım yere değil, diğer baş noktaya baş kısmını alıyorum. Buradaki ilk sık iğnemin üzerine tığımı batıyorum. İpimi çekiyorum. Burada ipimi şu şekilde araya gizliyorum. Şöyle tekrar göstereyim. Zincirimi çektim. Burada baş noktama, baş sık iğneme, ilk sık iğneme tığımı batırıyorum. İpimi çekiyorum. İpimi burada gizliyorum. Ve bir tane sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğneme batıyorum. Buraya bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğneme batıyorum. Buraya bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki buradaki sık iğneme batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Burada yanındaki sık iğneme bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Burada her bir sık iğnemin üzerine yine birer tane sık iğne yaparak sıra sonuma kadar
geliyorum. Burada alt kısmında arka kanatlara batmıştık. Bu alt kısmının daha düzgün olması için alt kısmının görünümü de bu şekilde oldu. Sık iğnelerimizi batalım ve sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuma geldim. Yine burada da zincirimi çektim ve ipimi kestim. Yine sıra başıma geliyorum. Buradan bir tane zincir çekiyorum. Aynı şekilde. Buradan hemen şurada köşeme şuraya tığımı batırıyorum. Buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Yanındaki beyazımın kenarına, buraya, şu noktaya tığımı batırıyorum ve sık iğnemi yapıyorum. Burada beyazımın ilk sık iğnesine tığımı batırıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Aynı noktaya, aynı sık iğnenin üzerine bir tane daha sık iğne yapıyorum ve dönüyorum. Şimdi hemen yanındaki sık iğneme batıyorum. İpimi çekiyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğneme batıyorum. İpimi çekiyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her bir sık iğnenin üzerine birer tane sık iğne yaparak burada köşe noktama kadar geliyorum. Burada yine buradaki beyazın üzerine 2 tane sık iğne batıyorum. Yan tarafına dönüyorum. Buraya bir sık iğne yapıyorum. Bu köşemde de 2 tane sık iğne oluşturarak örgümü tamamlıyorum ve askımı oluşturup ipimi koparıyorum. Evet, bu şekilde askımı tamamladım. Kenar kısmını da diktim. Şu köşelerime içeriden diktim askımı da. 110 santim askı uzunluğum oldu. Siz daha uzun ya da daha kısa da yapabilirsiniz boyunuzun ölçüsüne göre. Evet, çantam bu şekilde, artık çantam kullanıma hazır.